Oh. Oğlum. Kenan, iyi misin oğlum? Oğlum, yapma. Bak, zaten hepimizin içi yanıyor. Babacığım. Ben seni çok seviyorum. Biz hiç ayrılmayacağız. Tamam mı? Hiç ayrılmayacağız. Yanlış geldiniz galiba. Bu mümkün değil. Serdar. Biliyordum. Biliyordum geleceğini Serdar. Allah ekber, Allah ekber. La ilahe illallah. Sana çok şükürler olsun. Hamdolsun. Rabia teyze. Yavrum, siz daha acıkmadınız mı? Hem İnci uyudu. Oh oh, iyi uyusun uyusun. Yoruldu tabii. Peki üstünü örttün mü yavrum? Örttüm. Oo, benim akıllı kızım. Rabia teyzesinin gülü, gülü. Ama senin yanında kalacağım için çok sevinçliyim. Ben de çok mutluyum yavrum. Bana yoldaş olacaksın. Evime neşe getireceksin. Rabia teyze. Hı. Rabia teyze keşke İnci de burada kalsaydı. Olmaz mı? Olur tabii. Ben de isterim İnci'min burada olmasını yavrum. Ama önce Cemal oğlumdan izin almamız lazım. O izin verirse neden olmasın? Ben de 2 torunumla birlikte yaşarım. Ne güzel olur.
Hala inanamıyorum geldiğine. Buradasın. Ama Seni evde göremeyince çok korktum. kapı çaldı. Sen geldin sandım. Bir baktım Necdet. Sonra da beni zorla buraya getirdi zaten. Sana kötü bir şey yapmadı değil mi? Söyle Gonca. Ama çok kızgındı. Yani böyle çıldırmış gibiydi. Ne bunlar? Gonca için mi hazırladın? Evet Necdet Bey. Tamam, ver ben götürürüm. Ama olmaz Necdet Bey. Ya ver Nazan, götürürüm dedim. Peki. Nasıl olmuş bilmiyorum ama Necdet seni de öğrenmiş Serdar. Biliyorum. Necdet'in itleri beni enselediler. Ama kurtuldum ellerinden. Peki çok hırpaladılar mı seni? Tamam. Olmadı bir şey, merak etme. Gonca, merak etme. Seni alıp götüreceğim buradan. Kurtaracağım. Ama bu yaptığın çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Gonca! Necdet. Rabia teyze, bana da tesbih çekmeyi öğretir misin? Öğretirim tabii kuzum. Öğretmez miyim hiç? Cemal amca geldi galiba. İnşallah İnci'nin burada kalmasına izin verir. Dur, bekle beni, bekle. Kimmiş kızım gelen? Bilmiyorum ki Rabia teyze. Sen kimsin oğlum? Yabancı geldin, çıkaramadım. Ben yabancı değilim teyze. Ben Elif'in babasıyım. Elif, kızım, ben senin babanım. Rabia teyze? Demek sen Elif'in babasısın ha? Evet teyzeciğim, benim. Gonca! Gonca! Açar mısın canım kapıyı lütfen? Niye açmıyorsun kapıyı? Bir şey oldu zannettim. Gördüğün gibi iyiyim. Neden kilitledin kapıyı? Biraz dinlenmek istedim. Durduk yere Arzu'nun gelip rahatsız etmesini istemiyorum. Bak burası bizim evimiz. Arzu dahil hiç kimsenin seni rahatsız etmesine müsaade etmem. Bunu unutma. Bak sana yiyecek bir şeyler getirdim. İstemiyorum, aç değilim. Ama bebeğimize bakmak zorundasın. İstemiyorum dedim. Sen istemiyor olabilirsin. Kendini de düşünmüyor olabilirsin. Ama karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Onu düşünmek zorundasın. Öyle değil mi karıcığım? Sen iyi değilsin. Ne oldu sana? Sancın mı var? Yok bir şey iyiyim. İstersen hemen doktora gidelim. Hayır istemiyorum. Ya ama sen... Gerçekten mühim bir şey değil. Biraz dinlenirsem geçer. Tamam o zaman gel seni yatırayım. Ben de yanında dururum. Belki bir ihtiyacın olur. Ya Necdet çocuk muyum ben Allah aşkına? Hani burası benim evimde? Senin evin zaten. Aksi bir şey söylemiyorum ki. Sen böyle davranınca ben yine kendimi bir yerlere kapatılmış gibi hissediyorum ama. Gonca. Ya tamam
Hadi çık sen de dinleneyim ben biraz işte. Lütfen. Tamam. Sen nasıl istersen. Tamam. Serdar gel. Of. Ya bir an hiç gitmeyecek sandım. Senin hemen buradan gitmen lazım. Seni almadan gitmeyeceğim Gonca. Ben evladımı çok seviyorum teyze. Ama şartlar işte. Bir süre ayrı düştük. Yoksa bırakır mıyım ben yavrumu hiç? Ama Cemal'in anlattıkları da benim kafamı kurcalıyor be evladım. O yüzden çocuğun yanında konuşmak istemedim oğlum. Duyduklarını tahmin edebiliyorum. Ama sen öyle tek taraflı dinleyince mevzu farklı görünebilir. Ama durumlar bildiğin gibi değil teyze. Ben Elif'i çok sevdim oğlum. Onun üzülmesine kalbim dayanmaz. Yaptıklarını da bin aşmış malum. Zulmediyormuşsun Sabiye. Vallahi de billahi de çok pişmanım teyze. Çok sıkıntılarım oldu. Hanımı da biliyorsun zaten. Biliyorum, biliyorum. Bir de üstüne parasızlık. Öyle bir başına bebeğiyle ortada kalınca. Ah be oğlum, genceciksin, sapasağlamsın. Çalışsaydın ya. Zor bela bir demircinin yanında iş buldum. O da 6 ay sürdü. Biliyorum, anlattı Cemal. Ama yine de doğru yoldan sapılır mı be oğlum? Evladına acısaydın. Ben de istemezdim böyle olsun. Onca sıkıntıya derde rağmen benim de ayarım bozuldu be teyze. Ama ben de insanım be teyzem. Bir hata yaptık işte. Allah senden razı olsun. İlgilenmişsin, bakmışsın kızıma. Ama artık evladımı yanıma almak istiyorum. Ama olmaz oğlum. Yeminle eskisi gibi olmayacağıma söz veriyorum. Bir de iş buldum. Gül gibi bakacağım kızıma. Yok, ben bana emanet olan çocuğu sana veremem. Cemal'i arayalım, gelsin, konuşun, anlaşın. Yapma teyzem. Baba kızı ayırma. Sen halden anlayan birine benziyorsun. Bitti bu hasretlik artık. Cemal'e sormadan etmeden olmaz oğlum. Teyzem, bizim aramız iyi değildir Cemal. Zaten benim hanım öldükten sonra kendine gelemedi yavrum. Her şey silindi beyninden. Ah ah, kadersiz yavrum benim. Öldüğünü kabullenemedi bir türlü. Sanki anası hayattaymış gibi konuşur durur. Ah yavrucuğum, güzel Mevlam. Yüzüne baksın şu Sabi'nin. Hadi be teyzem, ayırma beni evladımdan. Ayırma baba kızı. Tokamı da alayım. Tokam nerede? Hah işte. Ben gidiyorum İnci. Uyandığında yanında olmayacağım. Babam buldu beni. Anneme gidiyorum. Artık anneme sarılacağım. Onu öpebileceğim. Geleceğim yanına en kısa zamanda. Annemle seni görmeye geleceğim. Sen de bize gelirsin he? Hadi artık. Ne olur vakit kaybetmeden git Serdar. Sana söyledim. Seni almadan gitmeyeceğim. Ya bizim buradan birlikte çıkmamız imkansız. Bulacağım bir çaresini. Seni o adamla baş başa bırakmam. Serdar bak Necdet her yerde seni arıyor. Gördüğü anda öldürür. Ondan korkuyor olsaydım buraya gelir miydim? Ah! Gonca, Of yine mi ya? Ah! Tamam, tamam iyiyim ben. Gonca sen gerçekten iyi değilsin. Ya tamam iyiyim ben. Hadi hemen gider misin buradan? Ya Gonca sen bu haldeyken hiçbir yere gidemem. Ya Serdar ben başımın çaresine bakarım. Ne olur gider misin? Bak yalvarıyorum sana. Olmaz Gonca. Serdar bak beni biraz olsun. Seni bu halde asla bırakmam. Serdar
lütfen gider misin buradan? Bak ben başımın çaresine bakarım. Necdet seni burada görmemeli. Ya Gonca, Bak 2 gün sonra sabah 9'da Beykoz Fener'in orada buluşalım, tamam mı? tamam. Ama söz ver, doktora gideceksin. Hemen, şimdi. Tamam, tamam gideceğim. Hadi. Nereye gideceğim ben ya? Eyvah! Biri geliyor. Allah kahretmesin. Olacak şey mi bu? Çok şükür. Orada da kimse yokmuş. Allah kahretsin. Tıkıldım kaldım burada be. Hadi kızım, vedalaş Rabia teyzenle. Rabia teyzesinin gülü. Gel seni bir öpeyim yavrum. Ah benim güzel yavrum. Rabia teyzeni unutma olur mu? Ben yine gelirim Rabia teyze. Eve gidince anneme seni anlatacağım Rabia teyze, bir sürü biliyor musun? Yavrum bu ufacık yaşında bana yaptığın iyilikleri asla unutmam. Senin hakkını nasıl öderim ben? O yüzden bu kapı hep açık sana. Ne zaman istersen gel. Oldu mu güzel kızım benim? Tamam merak etme. Rabia teyze ben yine gelirim. Hadi kızım gidelim artık. Tamam babacığım. Rabia teyze, İnci uyuyor diye uyandırmadım da kalktığında ona yine geleceğimi söylersin. Olur mu? Ben İnci'ye söylerim. Sen hiç merak etme. Olur mu güzel kızım benim? İlaçlarını almayı da unutma, olur mu? Tamam. Rabia teyzesinin güzeli. Yüreğin böyle hep tertemiz, hep merhametli kalsın. Olur mu yavrum benim? Hadi Elif gidelim artık. Tamam baba. Allah'ım sen kavuşturdun onları. Koru kolla ya Rabbim. Söyle. Anne beni bekliyor değil mi? Yani biliyor gideceğimizi. Biliyor. Seni göreceği için can atıyor. Çok sevinçliyim. Bir an önce yanına gidelim o zaman. Gideceğiz. Merak etme. Rabbim sevdiği kulu yanına alırmış. Evlat acısı bu. Hiçbir şeye benzemez. Ama Allah'ın takdiri buymuş kızım. Önce abimi kaybettim. Şimdi de kızımı. Bu dünyada yapayalnızım artık. Yalnız değilsin sen Melek. Bak, hepimiz buradayız, yanındayız. İçindeki ateşi söndüremem ama birlikte sırtlarız bu acıyı ha? Ferideciğim,
Bir mutfağa gidelim mi canım? Tamam abla. Babacığım. Dünya kadar yemek yaptım. Hiçbirimizin yemek yiyecek hali bile yok ama... hiç olmazsa evde yemek yapmazsınız. Gelen giden olur. Sağ ol ablacığım. Şu halimize bak ya. Biz yavrusuna kavuşacak diye ümit ederken... Melek abla yaşayan bir ölü gibi resmen. Nasıl düzelecek Tülay abla ya, nasıl? Melek biraz daha mı burada kalsa? Yani öyle diyorsun abla ama istemiyor demek ki. Doğru. Haklı kadıncağız, ne yapsın? Ona her yer dar gelir. Allah'tan sen yanındasın Ferideciğim. Aklım sizde kalmayacak. Merak etme Tülay ablacığım. Yani ben Melek abla için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ben de sizi yalnız bırakmam. Merak etmeyin. Sık sık izin alıp gelirim. Ah Melekciğim, ah. Benim güzel kardeşim. Sesler kesildi. Gitti galiba. Kimse yok. Hadi bakalım Serdar. Serdar. Ne yaptı acaba Serdar? Çıkabildi mi ki evden? Allah'ım ne olur kimseye görünmeden çıksın evden. Ne olur ona bir şey olmasın. Yalvarıyorum sana. Ya. Of karnım. Ya nasıl bir ağrı bu? Of. Ne işin var oğlum senin burada? Nasıl girdin içeri? Bir şekilde girdim işte. Bak ya. Oğlum eceline mi susadın sen ya? Gonca için geldim. Şimdi gidiyorum. Hayırdır? Kolay mı öyle? Nereye gidiyorsun? Ne olacaktı peki? Beni alıp patronuna mı verecektin? Hiçbirinizden korkmuyorum artık Erkut. Anlıyor musun beni? Şu anda benim için en önemli şey Gonca'nın sağlığı. Nesi varmış Gonca'nın? Ne demek nesi varmış ya? Aynı evde yaşıyorsunuz. Bir de bunu bana mı soruyorsun? Önümde birkaç kere kustu falan ama... Durumu çok ciddi Erkut. Çok fazla ağrısı var. Hayati tehlikesi olabilir. O kadar kötü mü? Doktor falan değilim ama görsen sen de anlarsın. Çok fazla ağrısı var ya. Eğer Gonca'ya bir şey olursa... Bana bak. Yoksa siz harbiden birbirinizi... Hakkımızda ne düşünürsen düşün. Umurumda değil. Ama Gonca'ya bir şey olursa... Erkut, lütfen bir doktor bulman lazım. Onun çok iyi muayene edilmesi lazım. Çok fazla ağrısı var ya.
Yani normal değil bu. Durumu çok kötü olabilir. Ne yaptın? Elif'i aldın mı? Aldım. Merak etmeyin, çocuk yanımda. Bir sorun çıkmadı değil mi? Kimse hiçbir şey anlamadı. Yok. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. Çocuk da çok mutlu. Babası sanıyor beni. Güzel. Birazdan da konuştuğumuz yere götüreceğim çocuğu. Bak biliyorsun, bu işi çok temiz halledeceksin. Arkanda hiç iz bırakmayacaksın. Şüpheniz olmasın. Bulaştırırsan senin başın yanar. Bunu biliyorsun değil mi? Endişelenmeyin. Tıkır tıkır işleyecek her şey. Sen şu işi hallet de hak ettiğinden fazlasını alacaksın. Emin ol. Sağ olun. Hadi kızım, gidiyoruz. Anneme gidiyoruz değil mi? Yapacaksın değil mi Erkut? Çağıracak mısın? Necdet Bey senin burada olduğunu öğrenirse sana ne yapar biliyorsun değil mi? Yine başa mı döndük? Oğlum adam her yerde fellik seni aratıyor. Benim normalde seni şimdi yakandan tutup atmam lazım önüne. At. Tamam. Buyur. İşine yarayacaksa at. Ama önce bir doktor getirmen lazım. Durumu gerçekten çok kötü. Çok ağrısı var. Bu işin şakası yok Erkut. Tamam. Yalnız Gonca'nın hatırı için yapıyorum bunu, unutma. Hadi toz ol şimdi çabuk. Tamam. Sağ ol, eyvallah. Necdet Bey, bir yere mi gidiyorsunuz? Dışarıda bir işim var. Ne işiydi? Sana ne hangi iş olduğundan? Yok yani tahsilat falansa ben gidebilirim. Yok değil. Şimdi müsaadenle. Necdet Bey, bu Altınok Holding'den tahsilat işi vardı en son. Halloldu mu o iş? Dert mi oldu şimdi sana bu? Ha? Acelem var, görmüyor musun? Sonra konuşuruz. Gonca? Gonca ne oldu? Neyin var? Ya ağrım var. Doktor çağırıyorum hemen. Hayır istemiyorum. Nasıl istemiyorsun Gonca? Şu haline bak, acı içindesin. Bebeğe de sana da bir şey olabilir. Ya geçer birazdan. Dinleneyim biraz. Gonca, hayatını tehlikeye atıyorsun. Farkında mısın? Yok, böyle olmaz. İstesen de istemesen de çağırıyorum ben doktor. Ya Yavrum benim. Süt kokulu yavrum. Annem ben sana sarılmayı hayal ederken mezar... Yavrumu yalnız bırakmayacağız değil mi? Annesinden, babasından ayrı koymayacağız değil mi onu? Kızımız burada bizimle olacak Melek, merak etme. Burası neresi? Biz neden buraya geldik? Ufak bir işimiz var ondan. Yoksa annem buraya mı gelecek? Yok, ben sana başka bir sürpriz hazırladım. Burası senin iş yerin mi? Büyük işlerimi burada hallediyorum. Biliyor musun? O sahte polis amca beni kaçırdığından beri ben annemle
hep seni arıyorum. Sahte polis mi? Onunla gittim diye kızmadın değil mi? Ne diyor bu ya? Önce polis amcalar bekle, baban seni almaya geliyorlar dedi. Ama sonra başka bir polis amca seni babana götüreceğim deyince ben de inandım ona. Ne polisi kızım? Ne anlatıyorsun sen 2 saattir ya? Hani beni kaçırmışlardı ya. Ha öyle mi? Nerede bu? Benim kaçırıldığımı bilmiyor musun yani? Ama nasıl olur? Burada. Alayım da kurtulayım şu veletten bir an önce. Şimdi Kurtulmak mı? bu işimi görür. Babam değilsin sen benim. Polis amcalara gittiğimi de bilmiyorsun. Gelelim şimdi asıl meselemize. Nerede lan bu? Nerede lan bu kız? Şşş! Neredesin? Kaçma lan! Of, ne yapacağım şimdi? Allah'ım beni affet. Almak zorundayım. Başka çarem yok. Ya ne yapıyorsun? O benim bisikletim. Geri getireceğim. Söz veriyorum sana. Ya anne. Lan neredesin? Nereye gitti lan bu? Ama seni bir elime geçir. Kendi ellerimle bulacağım seni. Eyvah. Ufaklık, iyi misin? Bir şeyin var mı? İyi miyim ben? Hay Allah ya. Neyse ucuz atlattık. Önüne bak bir dahaki sefere. Tamam bakarım. Eğer ben Hamit'le karşılaşmak için geç kalmış olmasaydım... Yani o evi daha önce bulsaydım... Benim daha çok yeri gezmem lazımdı. Gerekirse kapa kapa dolaşmam lazımdı. Ablacığım ne olur böyle söyleme ya. Sen elinden geleni yaptın ne olur. Of, çok yoruldum. Allah'ım yardım et. Dayanmam lazım. Neredesin lan? Neredesin? Hay kafama sıkayım. Ufacık bebeği zapt edemedim. Nasıl kaçırırım elimden, nasıl? Neredesin lan velet? Çık ortaya! Yok. Kim bilir nereye tüydü. Bu saatten sonra zor bulur.
Ne olacak şimdi? Günaydın Rabia teyze. Günaydın İnci. Elif abla nerede? Bakkara mı gitti? Yok kızım. Gel bir otur şöyle yanıma sen. Ne oldu Rabia teyze? Elif ablan yok yavrum, gitti. Gitti mi? Nereye? Babası gelip aldı onu yavrum. Babası mı? Ama ya sorur. Niye şaşırdın kızım bu kadar? Enişten gelip aldı onu. Ölen halanın kocası. Rabia teyze benim aram ölmedi ki. Ölmedi mi? Evet. Benim tek bir aram var. O da Nazan ara. Ne diyorsun kızım sen? Cemal oğlum, hoş geldin. Hayırdır Rabia Hanım teyze? Ay Cemal oğlum, ben çok fena bir şey yaptım. Çok fena bir şey yaptım. Ne yaptın söylesene. Anlatsana ne oldu? Bir adam geldi. Elif'in babasıyım dedi. İşte Sakın düşündüğümü yaptım deme Rabia teyze. Elif de gitmek isteyince ben de izin verdim be oğlum. Ah Rabia teyze, ah Rabia teyze. Ne yaptın sen ha, ne yaptın? Ağrı kesiciler tesir etti değil mi? Gelebilir miyim? Buyurun buyurun. Nasıl Gonca Hanım'ın durumu? Bebek? Ne oldu? Ters bir durum mu var? Maalesef Gonca Hanım bebeği düşürdü. Ne? Düşürdü mü? Çok üzüldüm Gonca Hanım. Nasıl oldu peki? Eve geldiğimde şiddetli sancının yanı sıra çok fazla kanaması vardı. Kısacası düşük riski kaçınılmazdı. Hastaneye falan götürmemiz gerekiyor mu? Hayır hayır, içiniz rahat olsun. Sterilizasyonu burada yaptım. Doktor bey, sizden bir ricam olacak. Buyurun. Bu durumdan, yani bebeğimi düşürdüğümü kocama söylemeyin, olur mu? Ne olur rica ediyorum sizden. Ah Rabia teyze. Vallahi kafam beynim almıyor ya. Sen nasıl verirsin çocuğa? İşte anlatıyorum ya oğlum. Bana sen demedin mi kız kardeşimin kocası diye? Kızını almak istiyor diye. Ben de babasıyım deyince ne bileyim. Ah Rabia teyze, ah Rabia teyze. Niye kafana göre iş yapıyorsun ki sen? Cemal'le konuş dedim. Bekle dedim. Ondan sonra çocuğu alırsın dedim ama dinlemedi oğlum. Ben şimdi kime verdim bu çocuğu yavrum? Baba kim o? Benim başka aram yok. Elif'i götüren kim? Sus kız. Bacak kadar boyuyla bir de konuşuyor. İnci bana da söyledi Cemal. Benim başka halam yok diye. Gelen adam kimdi peki? Elif'in babası değil miydi? Babası. Çocuk başka söylüyor Cemal. İnci nereden bilecek? Kardeşim Saadet öldüğünde İnci daha bebekti, bebek. 5 yaşındaki çocuğun aklına göre mi hareket edeceğiz Rabia teyze? Ay ne bileyim ben oğlum. Biriniz öyle söylüyor, biriniz öyle. Ben yaşlı bir kadın. Ay Allah'ım tansiyonum çıktı. Hiç tanımadın mı yani? Haramı baba. Bak hala apır sapır konuşuyor. Kız sen daha altına yapıyordun halan öldüğünde. Oh çok şükür. Bir an aklım çıktı. Elin adamına verdim zannettim çocuğu. Elin adamından beterdir o it. Ben sana anlatmadım mı o hayırsızın ne mal olduğunu? Dedin de. İçip çocuğu hırpalar. Hayırsızın, şerefsizin tekidir demedin mi? Ben ne bileyim, iyi birine benziyordu.
Tövbe ettim dedi, düzeleceğim dedi. Ya sen beni niye çağırmıyorsun? Tuttuğun gibi çocuğu vermişsin o şerefsiz köpeğin eline. Ah ben ne yaptım, ne yaptım? Gördü senin gibi kadını, kolayca kandırdı tabii. Şimdi kim bilir ne zulmeder, dövmekten beter eder çocuğu ya. Ah Allah'ım, ah Allah'ım, ah Rabia, ah Rabia ne yaptın sen? Ne yaptın Rabia? Baba, şimdi o adam Elif'e kötü bir şey mi yapacak? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ben ne yaptım, ne yaptım? Ah o adam kötü bir şey yapmasın Elif'ime. Gonca Hanım, ne dediğinizin farkında mısınız? Duydunuz beni. İstemiyorum. Necdet bu bebeğin düştüğünü öğrenmeyecek. İyi de Erkut bu konuyu tartışamayacağım. Ne söylediysem o. Doktor bey, lütfen siz de bu şekilde davranın, tamam mı? Nasıl isterseniz. Zaten hasta bilgilerini saklıyoruz. Rahat olabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi dinlenme zamanı. Yatak istirahatiniz başladı. Bundan sonra mümkün olduğunca dinleneceksiniz. Ve ağır yük kaldırmayacaksınız. tabii merak etmeyin siz. Ara ara kanamalarınız olacak. Endişe etmeyin. Bir de bir ağrı kesici yazdım. Alayım onu ben. Ağrınız oldukça alacaksınız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kaçıncı kez arıyorum? Açsana be adam. Bu karı da sabahtan beri zır 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 zır. Patla iyi mi? Patla. Neden açmıyor bu ya? Bir terslik mi oldu acaba? Buradan mıydı? Yoksa şuradan mıydı? Evet evet buradandı. Zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak